Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza başlamadan önce Işıl'ın yaptıklarının artık ortaya çıkmasını ve gereken cezasını çekmesini isteyenler videomuzu beğensin. Hep birlikte sayımızı görelim. Fragmandan da anladığımız kadarıyla bizi yine oldukça heyecanlı ve tempolu bir bölüm bekliyor. Özellikle karakterlerin gizli saklı kalmış sırları ve yaptıkları hatalar bu bölümde daha fazla belirginleşecek gibi görünüyor. Seyirci uzun zamandır bazı konuların netleşmesini bekliyordu ve bu bölümle birlikte taşlar yavaş yavaş yerine oturacak. Yeni bölümde Ömer üzerinden ilerleyecek olan olay örgüsü büyük bir merak uyandırıyor. Ömer'in içinde bulunduğu durum sadece onun değil, çevresindeki herkesi etkileyecek. Bunun yanı sıra Firaz'ın aldatması meselesi de gündemi oldukça karıştıracak. Çünkü bu olay sadece bir ilişkinin değil, bir ailenin de temellerini sarsacak. Evliliklerin bitme noktasına gelmesi, karakterlerin verecekleri kararlar, geçmişten gelen kırgınlıkların yeniden gündeme gelmesi derken, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek sahneler izleyeceğiz. Mustafa'nın son durumuysa hem ailesi hem de dizi açısından önemli bir dönüm noktası olacak. Tüm bu gelişmeleri sizler için güzel bir analizle toparlayacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bundan sonra her bölümde sizlere en hızlı ve samimi analizlerimizi getirmeye devam edeceğiz. Hazırsanız gelin detaylara geçelim. İlk olarak bahsetmek istediğim konu Firaz'ın Nursema'yı aldatması ve bunun yavaş yavaş açığa çıkması olacak. Açıkçası biraz zor olsa da yeni bölüm için bazı güçlü tahminlerim var. Özellikle Nursema hem bu bölümde hem de sonraki bölümlerde Firaz'a karşı ilgisini sürdürmeye devam edecek. Çünkü kalbiyle hareket eden bir karakter ve hala güvenmeye çalışıyor. Ancak zamanla Firaz'ın tavırlarında gariplikler sezmeye başlayacak. Hareketleri, konuşmaları ve özellikle gizli gizli telefonla ilgilenmesi Nursema'nın dikkatini çekecek. Yine de aldatıldığı ihtimali onun aklına dahi gelmeyecek. Çünkü Nursema Firaz'dan hiçbir şekilde böyle bir ihanet göreceğini düşünmüyordu. Tam da artık doğru kişiyi buldum, mutlu olabilirim derken yaşanacak bu ihanet Nursema'nın hayatını yeniden alt üst edecek. Firaz'ın telefonla konuştuğu ve gizli bir ilişki yaşadığı kişinin de önümüzdeki bölümlerde diziye dahil olacağını düşünüyorum. Bu karakter sadece Nursema ve Firaz'ın evliliğini değil, aynı zamanda diğer karakterlerin dengelerini de bozacak kadar etkili olabilir. Çünkü onun gelişiyle birlikte sırlar ortaya dökülecek. Herkesin maskesi düşecek ve büyük yüzleşmeler yaşanacak. Nursema bu süreçte babasının yanına geri dönmek isteyecek. Ailesine sığınacak. Yaşadığı hayal kırıklığını atlatmaya çalışacak. Eğer bu çift arasında bir boşanma gerçekleşirse, senaristlerin Firaz'ı diziden çıkarmayacaklarını düşünüyorum. Çünkü Firaz karakteri üzerinden işlenecek çok daha fazla senaryo var. Belki geçmişten gelen bazı bağlantıları, belki yeni ilişkilere adım atmasıyla birlikte diziyi farklı yönlere çekebilirler. Gelelim Doğan'ın bu denli değişmesine. Aslında izleyicilerin en çok dikkat ettiği nokta da bu. Her sezon olduğu gibi yine Doğan'ın boşanma zamanı gelmiş gibi duruyor. Önceki bölümlerde genellikle Fatih'in aldatmaları ya da büyük hataları üzerine boşanma kararı alan Doğa, bu sayede seyircinin de desteğini ve sempatisini kazanıyordu. Ancak bu sefer durum biraz farklı. Doğa bu kez sadece sıkıldığı için, yani evlilikten, kurallardan bunaldığı için ayrılmak istiyor gibi görünüyor. İşte bu da izleyenleri biraz şaşırtıyor. Hatta bazılarını rahatsız ediyor. Çünkü Doğan'ın geçmişteki güçlü duruşuyla şimdiki kararsızlığı arasında büyük fark var. Fatih cephesine baktığımızda ise onu daha farklı görüyoruz. Karısını seviyor, evliliğini bitirmek istemiyor ve bu yüzden elinden geleni yapmaya hazır. Gidip Kıvılcım'la konuşacak, tavsiyeler alacak. Belki Doğan'ın hoşuna gidecek aktiviteler planlayacak. Ama Doğan'ın kafasına boşanmayı koymuş olması tüm bu çabaların boşa çıkmasına sebep olabilir. Seyircinin en çok tepki vereceği nokta da burası olacak. Çünkü Doğan'ın her bölümde farklı sebeplere boşanacağım demesi diziyi biraz yormaya başladı. Peki neticede ne olabilir?
Bence bu ikili yine bir şekilde ilişkilerine devam edecek. Belki yeniden yeni bir eve taşınarak bir başlangıç yapacaklar. Belki Doğa yaptıklarını çocukluk olarak görüp daha az problem çıkarır. Hatta Fatih de bu süreçte ekstra bir adım atarak Doğa'ya kendini yeniden kanıtlamaya çalışabilir. Ama işin en can alıcı kısmı şu: eğer boşanırlarsa umarız bir daha tekrar bir araya gelmezler. Çünkü sürekli aynı döngüyü izlemek izleyicileri sıkmaya başladı. Her sezon aynı şeyler. Ya aldatma ya boşanma. Bu tekrar eden döngü dizinin temposunu düşürüyor ve yeni bir soluk getirilmediğinde seyircinin ilgisini kaybettiriyor. Üstelik iş sadece Doğa ve Fatih hattında kalmıyor. Dizide bir de sürekli kötü karakter yaratma zorunluluğu var gibi. Ömer'in başı derde giriyor. Üzerine yük bindiriliyor ve sanki her seferinde bir karakterin kurban edilmesiyle dizi ilerliyor. Bu durumda yapımın kısır döngüye girdiğinin en büyük göstergesi. Işıl'ın Pembe'ye yaptıkları artık yavaş yavaş gün yüzüne çıkmak üzere. Pembe'nin hayatını kaybetmesine sebep olan korkunç olayı planlayan kişinin Işıl olduğu neredeyse ortaya çıkmak üzere. Uzun süredir bu sırrı büyük bir soğukkanlılıkla saklamayı başaran Işıl artık ipin ucunun kaçmaya başladığını hissediyor. Ne kadar saklamaya çalışsa da iki kişinin bildiği sır, sır değildir sözü bir kez daha doğrulanacak. Mustafa yaşadığı travma nedeniyle o geceye dair hiçbir şey hatırlamıyor gibi görünse de bu işin içinde başka bilen birinin daha olma ihtimali oldukça güçlü. İşte tam da bu noktada yeni bölümde bu gizli tanığın ortaya çıkması büyük bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Işıl'ın yaptığı kötülüklerinin artık hesabının sorulacağı gün çok yakın. Ünal ailesi, özellikle de Abdullah gerçeği öğrendiğinde ortaya koyacağı tepki sezona damgasını vuracak sahnelerden biri olabilir. Pembe'ye kötülük yapan, hatta onun hayatını kaybetmesine sebep olan Işıl hiçbir şey olmamış gibi aile içinde yer edinmeye çalıştı ve adeta Pembe'nin boşluğunu doldurmaya kalktı. Ancak bu işin artık sonu geldi. Çünkü her kötülüğün bir bedeli vardır ve Işıl da bu bedeli en ağır şekilde ödemek zorunda kalacak. Bununla birlikte Mustafa'nın durumu da her geçen gün biraz daha toparlanıyor. Hafızasında büyük boşluklar olsa da yavaş yavaş o geceye dair parçaları hatırlamaya başlayacak. İlk başta küçük detaylar, ardından daha net sahnelerle birlikte Işıl ve Koray'ın Pembe'yi hayattan koparan o planı gözünün önünde yeniden canlanacak. Bu süreç Mustafa için çok sancılı olacak. Hem de Ünal ailesinin gerçeğe ulaşmasında en önemli dönüm noktalarından birini oluşturacak. Mustafa'nın hastaneden çıkması an meselesi, sağlığına kavuşup eski haline geri dönmesiyle birlikte belki de Işıl'ın maskesini tamamen düşürecek en büyük adımı atmış olacak. Elbette bu süreçte Mustafa'nın ruhsal olarak tekrar aynı acıları yaşamaması için çevresindekilerin ona destek olması gerekecek.